Herkese merhabalar. Yeni imajımı beğendiniz mi? Herkese merhabalar. Bugün sizlerle yine bir mikrofon incelemesi yapacağız ama bu mikrofon gerçekten çok ilginç ve çok güzel bir mikrofon. Yakamda gördüğünüz Holyland'ın Lark M2 modeli. İnceleyeceğimiz model ise bunun yeni versiyonu olan M2S modeli. Lark M2S. Zaten videolarda çoğunlukla bu mikrofonu görüyordunuz yakamda. Ben çoğunlukla çekimleri bu Lark M2 modeliyle yapıyordum. Lark M2S'i henüz bağlamadım. Şu anda duyduğunuz ses yine Lark M2'den gelen ses. Birazdan bu yeni mikrofonu bağlayacağım ve size ses kalitesini göstereceğim. Ama öncesinde gerçekten tasarımıyla, kalitesiyle ilginç olan bu mikrofonu hızlıca bir anlatmak istiyorum. Yani M2 varken niye bu çıktı? Biraz bundan da bahsetmek istiyorum. Hem de yeni özelliklerden bahsetmek istiyorum. Lark M2S de Lark M2 gibi bir powerbank özelliği olan kutuyla geliyor. Kutunun 30 saat şarj süresi var. Yani 30 saat boyunca mikrofonları kullanmanıza imkan veriyor. Mikrofonlar da 9'ar saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Hem alıcı hem de vericiler 9 saat pil ömrü var. Kutularda küçük bir boyut farkı var. Birazcık daha yüksekliği artmış kutunun. Şimdi bu Lark M2S modelinin asıl orijinal olan noktası şu yeni tasarımı. Şimdi gördüğünüz gibi burada ben M2'nin üzerine bir logo yapıştırdım. Yani siyah bir bant yapıştırdım. Zaten kutunun içerisinde bu geliyor. Yani markayı, logoyu göstermek istemezseniz diye bu geliyor. Çünkü profesyonel işlerde ya da ne bileyim bir kanala bir iş yaptığınız zaman, TV'ye iş yaptığınız zaman sürekli markayı göstermek istemezsiniz. Şimdi yeni bu reklam noktasında ve vergilerle alakalı da biliyorsunuz sürekli bir markayı göstermek reklam olarak kabul ediliyor ve siz onun altına işbirliği olmasa bile işbirliği yazmanız gerekiyor, reklam yazmanız gerekiyor. O yüzden de her videonuzda aynı mikrofon ve aynı logo olduğu zaman siz bu markayla çalışıyormuş ve düzenli bir işbirliği yapıyormuşsunuz gibi algılanıyor. Muhtemelen işte tüketicilerden, kullanıcılardan gelen geri bildirimleri Holyland markası dinledi ve logonun görünmeyeceği, hatta neredeyse mikrofonun görünmeyeceği bir tasarım yaptılar. Logolu kısmını, şurada logo olan kısmını arkaya saklıyorsunuz ve klipste şu şekilde tutturuyorsunuz. Bakın şu anda yakamda bir mikrofon var ama bu mikrofonun markası, modeli hiçbir şey anlaşılmıyor. Hatta siyah renk olduğu için mesela böyle gömleğin üzerinde mikrofonu görmüyorsunuz bile. Bunu aynı şekilde mesela tişörtün yakasına tutturabilirsiniz. Şöyle hemen tutturayım. Bakın şu anda da tişörtün yakasında bir sarkma yapmıyor. Çünkü mikrofon sadece 7 gram. Bu klips yukarıdan geçtiği için yani sporcular, farklı alanlarda ses kaydı almak isteyenler için de çok avantajlı. Bu mikrofonun düşme ihtimali yok. Mikrofon titanyum malzemeden yapılmış ve çok kaliteli, çok sağlam bir hissi var. Şu malzeme de oldukça güzel. Bir miktar esniyor ve dayanıklı bir malzeme. Açıkçası tasarımı farklı bir yerde duruyor. Markalar her ne kadar logolarını göstermek isteseler bile Holland profesyonel bir duruş ortaya koymuş ve diyor ki ben tasarımımla markamı yine gösteririm ama tüketici açısından da benim logomu göstermek zorunda değil. Bunun için bir vergi ödemek zorunda değil, işbirliği yazmak zorunda değil. Bir takım dertlerden aslında bizi kurtarmış. Dolayısıyla böyle kaliteli, farklı tasarımlı bir mikrofon yapmışlar. Birazdan ses kaydını da zaten dinleteceğim. O zaman ses kaydını dinlemeden önce hızlıca özelliklerini bitireyim. 9 saat mikrofonların ve alıcının pil ömrü olduğunu söyledim. Kutuyla beraber 30 saat kullandığınızı söyledim. Kutuda 1,5 saatte şarj oluyor. Dolayısıyla gerçekten bunu çantanıza atıp çok uzun çekimler yapabilirsiniz. Bu yönüyle çok avantajlı. Bu combo paketi. Combo paketin içerisinde bir tane alıcı geliyor. Bu alıcı kameraya bağlanabilen şekilde ve işte mono, stereo kayıt yapabiliyorsunuz. Şuradaki tekerleğinden de bunun ses yüksekliğini vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Tekerin basılabilir özelliği var. Bunun üzerine bastığınız zaman da gürültü önleme özelliği aktif oluyor. Mikrofonlardan da bunu kontrol edebiliyorsunuz. Bu gürültü önleme özelliği çevresel gürültü önleme diye geçiyor. ENC. Güzel bir teknoloji ve gürültüyü bastırıyor. Bu Lark M2 modelinde çok iyi çalışıyordu. M2S'te de çok iyi çalışacağını düşünüyorum. Yani üzerine koyarak gidiyor Holland. O yüzden ben bu noktada biraz daha kafam rahat. Bu alıcının güzel bir özelliği de kameralara bağlanabildiği gibi yan tarafında hem Type-C çıkışı var hem de kameralara bağlanan TRS yani normal kablolu çıkış var. Bu TRS kısmından kameralara bağlıyorsunuz. Type-C çıkışından da başka bir cihaza bağlayabiliyorsunuz. Tablet olabilir, telefon olabilir, Type-C girişi olan başka bir cihaz olabilir, bilgisayar olabilir vesaire.
Aynı anda hem kameraya hem de Type-C'den bağladığınız cihaza ses kaydı alabiliyorsunuz. Yani tek mikrofonla iki cihaza ses kaydı alabiliyorsunuz. Elinizde yedek ses kaydı da oluyor. Bu da artı bir özellik. Yani hepsi bir arada mikrofonlarda genelde ya oraya bağlanıyor ya oraya bağlanıyor. Bir şeyler eksik kalıyordu. Holyland burada eksiksiz bir paket ortaya koymuş. Yine combo paketin içerisinde Type-C adaptörlü bir alıcı daha var. Bu alıcı şarj olmuyor. Doğrudan telefondan ya da işte Osmo Pocket gibi, Osmo Action gibi cihazlara bağladığınızda onun pilinden kullanıyor ama çok az pil kullandığı için saatlerce bu adaptörü kullanabiliyorsunuz. Bu adaptörün de güzelliği şu. Adaptörde ayrıca bir Type-C girişi daha var. Bu sayede de telefonla mesela ses kaydı alırken ya da videoyu çektiniz sonrasında dinlemek istiyorsunuz. Bunu çıkartmanıza gerek kalmıyor. Type-C bağlıyorsunuz buraya. Aynı anda sesi de dinleyebiliyorsunuz veya çekimi o anda hemen kontrol edebiliyorsunuz. Diyelim ki telefonun şarjı azalmaya başladı. Buradan hemen Type-C'den bağlantı yapıp hem şarj edip hem de mikrofonu kullanmaya devam edebilirsiniz. Şimdi kutunun içerisinden tabii ki bir taşıma çantası çıkıyor. Şu şekilde şöyle tipik Holyland'ın siyah taşıma çantası. Bunun içinde de diğer aksesuarlar var. Neler var hızlıca ona bakalım. Dediğim gibi bir TRS kablosu var kameraya bağlamak için. USB-C'den USB-A'ya bir kablo var. Bu da bu alıcıyı bilgisayarlara, farklı cihazlara bağlayabilmeniz için doğrudan yani tak çalıştır özelliği var. Hem bu Type-C adaptörü telefonlara, mobil cihazlara takar takmaz çalışıyor. Hem de bu alıcıyı bilgisayarınıza bağladığınız zaman doğrudan ses alıyorsunuz. Bir de çok güzel olan bir şey Type-C'den Lightning'e dönüştürme adaptörü var. Yani yeni iPhone'unuz yok da işte eski versiyon iPhone'unuz varsa Lightning'e ihtiyacınız var. Bunu da şu kabloyla çözmüşler. Hepsi bir arada olmanın hakkını veriyor. Biliyorsunuz bazı mikrofonlarda bu Lightning artık çıkmıyor. Ama Holyland bir kabloyla, bir adaptörle bunu da eklemiş kutunun içerisine. Onun haricinde iki tane de dead cat var. Yani rüzgar kesici tüy var. Dead cat oldukça büyük yani. Mikrofonu tamamen kapatıyor. O yüzden de ben rüzgarı çok daha iyi önleyeceğini düşünüyorum. Dışarıda bunu test edeceğim. Ama bu haliyle zaten o güveni veriyor. Yani bunu rüzgarda güvenle kullanabilirsiniz. Bunlar da düşünülmüş. Her ikisi için de birer tane gönderilmiş. Eksiksiz bir kutu. Onun haricinde mikrofonun 70 desibel sinyal gürültü oranı var. Bu şu demek, çok temiz bir dip ses olacak demek. Birazdan bakacağız. Yine aynı şekilde 116 desibelde basınç değeri var. Yani en yüksek sesi 116 desibelde kaydedebiliyor. Dolayısıyla yırtılma olmadan yüksek sesleri de alabiliyorsunuz. Tabii kablosuz bir mikrofon olduğu için de 300 metre sinyal mesafesi var. Gövdenizle kapatmadığınız sürece ya da işte duvar gibi, ağaç gibi nesneler araya girmediği sürece açık alanda tam 300 metre mesafede sinyal iletimini sağlıyor. Şimdi Lark M2S'i kameraya bağlayacağım ve artık onun sesini duymaya başlayacağız. Evet, şu anda Lark M2S'i kameraya bağladım ve gördüğünüz gibi yakamda duruyor. Yani gördüğünüz gibi diyorum ama görüyor musunuz emin değilim. Yani şurada küçücük. Lark M2'nin bütün parçalarını da kutusuna koydum ve şu anda şarj olmaya devam ediyor. Şu anda artık duyduğunuz ses tamamen Holyland Lark M2S'in sesi. Bildiğiniz gibi mikrofon incelemelerinde hiçbir şekilde mikrofonlara müdahale etmiyorum. Seslere de müdahale etmiyorum. Kurguda, efekt vesaire hiçbir şey kullanmıyorum. Yani şu an Sony FX3 kameranın kaydettiği ses neyse siz onu duyuyorsunuz. Kamera modellerinde ses kalitesi, karakteristiği farklı olabiliyor. O yüzden kullandığınız makineden makineye birazcık ses karakterleri değişebilir ama genel itibariyle benim videolarımı izlediğiniz makine bu. Az önceki duyduğunuz Holyland Lark M2 ile bu M2S'in arasındaki farkını size bırakıyorum. Çünkü şu anda ben sadece ses grafiğini görüyorum, sesin patlamadığını görüyorum. Ama onun haricinde hiçbir şey duymuyorum. Tamamen objektif, net test yapıyorum. Karar sizin. Şimdi az önce anlattığım özelliklerine bir bakalım. Mesela 70 desibel gürültü sinyal oranı demiştik. Yani bu şu demek, çok temiz dip ses var demek. Neredeyse parazitsiz bir ses demek. Şimdi tamamen sessiz olacağım ve dip sesi dinleyeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi tamamen dip sesin durumu bu. Oldukça temiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü 70 oldukça iyi bir değer. Mikrofonlar genelde bu 80 bandında kalıyordu. 70 güzel.
Onun haricinde 116 desibel yüksek ses vardı. Onu da isterseniz deneyelim. Zaten ben şu an biraz böyle yüksek sesle konuşuyorum. Videolarda genelde öyle oluyor. Ama mikrofonu iyice ağzıma yaklaştıracağım ve bu dayanma gücüne hep birlikte bakacağız. Ses yırtılıyor mu, patlıyor mu, buna bakacağız hep birlikte. Evet, zannediyorum bunu kaldırıyordur. Dolayısıyla aslında böyle bazı enstrüman kayıtları falan da alabilirsiniz demek oluyor ama YouTube videoları için kullanabilirsiniz. Vlog çekimlerinde kullanabilirsiniz. Cep telefonuyla yapacağınız kayıtlarda kullanabilirsiniz. Aksiyon kameralarında kullanabilirsiniz vesaire. Şu çantaya her şeyi koyup, bu powerbank'i de koyup yanınızda her şeyi gezdirebilirsiniz. Bu TRS kablosu ya da bu USB-C kablolar şeyin içerisine girmiyor. Yani bunlar varken bu kutunun bu kısmına girmiyor. Açıkçası bunu da yapsalardı bence güzel olurdu. Onun haricinde eleştireceğim bir nokta yok. Genel itibariyle özellikle şu tasarım çok çok hoşuma gitti. Yani bunun görünmemesi. Mesela şurada cebinize koyun. Hemen cebin şurada. Mikrofon duruyor ve siz gayet güzel kayıt yapabiliyorsunuz. Yani bu iyi düşünülmüş ve markanın kendini böyle gösterme çabasının olmadığı, tasarımıyla, kalitesiyle kendini gösterdiği bu mikrofon benim çok hoşuma gitti. Evet, şimdi dışarıya çıktım ve hem gürültü önlemeyi hem de rüzgar testini ölçeceğiz. Rüzgar kesiciyi gördüğünüz gibi bağladım. Bayağı da rüzgar esiyor, şöyle ağaçların dallarından anlayabiliyorsunuz. Doğrudan rüzgara doğru döndüğüm zaman gövdeye çarptığından dolayı bazı patırtılar olabiliyor. Yan döndüğüm zaman bunu ne kadar etkileyecek ona bakacağız. Ekstra da şu anda bir sürü araç geçiyor. Birazdan gürültü önlemeyi de aktif hale getireceğim. Onun performansına da bakacağız. Şu anda rüzgar testini yapıyoruz. Düz duruyorum dediğim gibi. Bazen şöyle yan durayım. Tekrar düz duruyorum. Şu an rüzgar şiddetlendi. Bakın bayağı rüzgar var. Tekrar yan duruyorum. Gövdemi kapatayım mesela rüzgarla. Rüzgar olmadan diyeceğim ama üstten yine geçiyor rüzgar. Bu rüzgar kesicinin performansına baktık. Şimdi gürültü önlemeye bakalım. Hemen basıyorum. Evet, şu anda gürültü önleme aktif. Ve arkamdan gördüğünüz gibi araçlar geçiyor. Ciddi bir yol gürültüsü var. Üstüne üstlük rüzgar var. Bu durumda bu gürültü önleme performansı nasıl? Buna bakıyoruz. Şöyle yanda durayım. Belki patlama yapıyordur. Gürültü önleme şu anda bu şekilde çalışıyor. Yine araçlar geçiyor. Gürültü önleme sistemine de bakıyoruz. Tekrar gürültü önlemeyi şöyle bir araç geçerken şey yapayım. Evet, şu anda bakın bayağı gürültülü otobüs geçiyor vesaire. Gürültü önlemeyi kapatıyorum. Evet, şu anda gürültü önleme kapalı durumda. Ve sesleri ne kadar bastırdığını buradan görmüş oluyoruz. Rüzgarı ne kadar bastırdığını görmüş oluyoruz. Dışarıda da bu mikrofonu böyle test etmiş olduk. Bu arada bu çekimi doğrudan Osmo Pocket 3 ile yapıyorum. Burada da gördüğünüz gibi bakın taktım ve altta Type-C bağlantısından doğrudan bağladım. Osmo Pocket 3'teki sesi de böylece görmüş oldunuz, dinlemiş oldunuz. Ve bu gürültü önleme sistemi, rüzgar performansı nasıl? Buna da bakmış olduk. Tekrar şimdi gürültü önlemeyi aktif hale getiriyorum. Şöyle yan durayım. Rüzgar çok fazla. Mesela böyle nasıl etki ediyor ona bakalım. Düz durduğum zaman yine nasıl bir rüzgar performansı var ona bakalım. Osmo Pocket 3'te de diğer adaptörü de kullanmış oldum. Ondaki ses kalitesini de sizlere dinletmiş oldum. Evet, hızlı bir şekilde dışarıda da çekimlerimizi yaptık. Genel itibariyle performansı görmüş oldunuz. Bu gürültü önleme sistemi 2 seviyede çalışıyor. Mobil cihaza bağladığınız zaman uygulama üzerinden bunu kontrol edebiliyorsunuz. 2 seviyede kullanıyorsunuz. Holyland'ın Lark Sound uygulamasıyla mikrofonları kontrol edebiliyorsunuz. Ayarlarını yapabiliyorsunuz vesaire. Buradan da kontrol ediyorsunuz. Telefonunuzda özellikle ses kaydı almak istediğiniz zaman bunu yapıyorsunuz. Bu kamera alıcısının Type-C çıkışından eş zamanlı olarak mobil cihazlardan ses kaydı alabiliyorsunuz. Bu USB'den Lightning'e dönüştüren adaptörle de bunu telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Son bir değerlendirme yapmam gerekirse açıkçası ben bu mikrofonu, tasarımı, işte eksiksiz kutu içeriği ve genel itibariyle mikrofonların kalitesi, titanyum malzeme vesaire tüm bu yönleriyle çok çok beğendim. Zaten M2 modelini çok beğeniyordum ve keyifle kullanıyordum. Bugüne kadar bana hiçbir sorun çıkartmadı. Lark M2S'in de çok çok iyi olduğunu düşünüyorum. Malzeme kalitesi ve bu ince detaylarıyla. Ses kalitesinin de çok iyi olacağını yine bekliyorum. Ama şu an itibariyle sesi duymadığım için
genel anlamda tasarımı, içeriği ve kalitesiyle bu mikrofonu çok beğendim. Yorumlarda lütfen yani M2 ile M2S arasında bir fark hissettiniz mi? Hangisi size daha mantıklı geliyor? Bu tasarım mı çok daha güzel yoksa diğer mıknatısla yapışan sistem mi daha çok hoşunuza gidiyordu? Lütfen bunları yorumda belirtin ve bunun üzerinde konuşalım. Bu arada diğer mikrofonu da takayım. Bakın yani ikisinin görüntüsü aşağı yukarı bu şekilde. Şöyle aynı seviyeye çekeyim. Bu şekilde. Şu an tabii alıcısını açmadığım için bu yanıp sönüyor. Bağlanacak yer arıyor şu anda. Bağlanamıyor. Ama diğer mikrofon takılı ve zaten sesi Lark M2S'ten duyuyorsunuz. Evet, videonun sonuna geldik. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yeni özellik olan hype etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bu arada mikrofonu kulağınıza takıp doğrudan küpe gibi de kullanabilirsiniz yani. Böyle ilginç bir tasarım. Nasıl? Yakıştı mı? Bence kulağa küpe olacak bir mikrofon.